Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kız çocukları için şapkalı kız sırt çantası yapımını anlatacağım. Takipçim sipariş almış, bayrama yetiştirmesi lazım. O yüzden ben de sizinle örmek istedim. Çok tatlı, çok şirin, torba şeklinde olacak arkadaşlar. Üzerine şapkalı kız sonradan örüp dikeceğiz. Ama siz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz çantayı. O yüzden şapkalı kızı videonun sonunda anlatacağım. İlk önce çantayı yapacağız. Çanta için arkadaşlar Kartopu Baby One kullanacağım. Şöyle krem bir ip, krem rengi bir ip, 100 gram 250 metre. Tığ olarak şöyle 3 numara 2.20 milimetrelik tığla öreceğim. Boyut olarak kime olur, kaç yaşına uyar diye sorarsanız 4-5 yaş kız çocuklarına uyar arkadaşlar. Eğer ki daha küçük yapmak isterseniz artırmayı bir sıra eksik yapabilirsiniz. 6-7 yaş üzeri ya da 6-7 yaş için yapmak isterseniz de bir sıra artırmayı fazla yapabilirsiniz. Evet, 1,5 yumak gidiyor arkadaşlar. Bir yumaktan biraz fazla gidiyor. O yüzden 2 yumak gösteriyorum size. Şapkalı kız için de ne lazım? Şöyle kırık beyaz ip kullanacağım şapkası için. Kollar ve elleri için. Şöyle bordo kırmızı ipim var. Koton bir ip arkadaşlar bunlar da. Bunu da elbisesi için, şapka süslemesi için kullanacağım. Bir de saçını yapacağım arkadaşlar. Saçlı görmüştüm daha önce. Saçlı olmasını istiyorum. O yüzden siyah iple de saçını öreceğiz. Bu 3 ipi de kullanacağız. Ama siz elinizdeki kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Evet, şapkalı kızı dikmek için arkadaşlar dilerseniz siz kendiniz de dikebilirsiniz. Ama ben yapıştıracağım arkadaşlar. Silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Daha kolay olur. Eğer ki örüp satıyorsanız silikon tabancasıyla yapıştırın derim. Daha kolay olur ama bir tane örmek istiyorsanız dikebilirsiniz. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 7 tane zincir çekip yuva oluşturabilirsiniz. Sihirli halkayı da bakın ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle oluşan halkayı sol elime alıyorum. Yuvanın içine girip zincir çekiyorum. Bakın bir zincirle sıkıladım. 3 zincir daha çekiyorum. Tığımı doladım. Yuvama bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapacağım. Tığımı doluyorum. 2 çektiğim trabzanlar yapacağım. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 13 tane trabzan yapalım. Evet, ben de yapıp döneceğim. Evet, 13 tane trabzanım oldu. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle halkamı kapatmak istiyorum. Şöyle ipimi çektiriyorum. Bu şekilde arka yüzden düğüm atıyorum. İyice sıkılansın. Evet, tamamdır. 3 zincirle bir üst sıraya geçmiştim. Tığıma doladım. Burada her bir trabzanın tepesine 2 trabzan yapacağım. Bu ilk yaptığım 3 zinciri de trabzan olarak kabul ediyorum. Hemen bu zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum. Evet, bu zincirle birlikte 2 batmış olduk. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. 1. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Sıradakine geçtim. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, her bir trabzana 2 trabzan yaparak ilerliyoruz. Şöyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi çift batarak şimdi karşımda ilk yaptığım zincir var. Bu sıradaki ilk yaptığım zincir, onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir, tığıma doladım. Bu sırada bir tek bir çift batacağız. Hemen aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu zincirle birlikte 2 olmuştu. Çift batmış olduk.
Sıradaki trabzanın tepesine tek trabzan yapıyorum. Bir tek batıyoruz, bir çift. Evet, sıradakine 2 trabzan yapıyorum. Sıradakine tek batıyorum. Sıradakine geçiyorum. 1, aynı yere 2. Bir tek batıyorum. Sıradakine çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift batıyorum. Evet, bir tek, bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim sonuncu trabzanıma da tek batıyorum. Çiftle başlamıştık, tekle bitirdik. İlk yaptığım zincir var. Karşımda, tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Hemen aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu sırada 2 tek, bir çift batacağız. Evet, sıradakine tek batıyorum. Sıradakine tek. 2 tekten sonra sıradakine çift batıyorum. 1, aynı yere 2. 2 tane tek. Sıradakine çift batıyorum. 1, aynı yere ikinciyi yapıyorum. 2 tane tek. Bir tane çift. 1, aynı yere 2. Evet. Evet, 2 tek, bir çift batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim ilk yaptığım zincirin tepesine yine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdiğim 3 zincir. Tığıma doladım. Bu sırada 3 tek, bir çift batacağız. Çiftle başlayalım yine. Aynı yere bir tane yaptım. Sonra 3 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3 tane tek trabzan batıyorum. Sıradakine 2 batıyorum. 1, aynı yere 2. 3 tane tek. 1, 2, 3. Sıradakine çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, 3 tek, bir çift. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine yine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdiğim 3 zincir. Bir üst sıraya geçmiş olduğum. Bu sırada da 4 tek, bir çift batacağız. İlk önce yine çiftle başlayalım. Çiftimi yaptığım sıradakine tek batıyorum. 1, sıradakine tek 2, sıradakine tek 3, sıradakine tek battım 4. 4 tekten sonra bir tane çift batıyorum. 1, aynı yere 2. Evet, 4 tek, bir çift. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Boyut olarak siz bilirsiniz. Eliniz sıkı, geniş olur. Yani ellerimiz farklı olur. Ben öreceğim, size santim olarak vereceğim arkadaşlar. Böyle devam ettireceğiz. Bir üst sırada 5 tek bir çift yapacağız. Bir üst sırada 6 tek bir çift. O şekilde devam edelim. Evet, yeteri kadar oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. En son 6 tek bir çift battım. Bakın şöyle aradaki teklerim 6 tane oldu. Santim olarak vermek istiyorum. Toplamda da 8 sıra ördüm. Santim olarak da şöyle tam 15 santim olmuş. Yeterli. Eğer ki böyle daha büyük yapmak isterseniz bir sıra fazla örebilirsiniz. Evet, 3 zincirle bir üst sıraya geçmiştim. Artık artırma yapmayacağım. Her birine bir batacağım. Evet, 3 zincirden sonra sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Sıradakine bir. Her bir trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum. Taban çizgisi yapmayacağım arkadaşlar. Modelde yoktu, o yüzden direkt torba şeklindeydi. Normal şekilde batarak ilerliyorum.
Evet, her birine bir batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım zincir karşımda. Yine tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Tığımı doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Yeterli boyuta gelince ilmek yuvalarını yapacağız. İlmek diyorum, bağcık yuvasını. Bakın şeklinde, torba şeklinde almaya başladı. Yeterli. Gördüğünüz gibi genişliği yeterli diye düşünüyorum. Evet, her birine bir batarak devam edelim. Kaç sıra ördüğümü ben ördükten sonra size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde her birine bir batarak ilerleyelim. Evet, ben 19 sıra ördüm arkadaşlar. Son artırmadan sonra 19 sıra ördüm, yeterli diye düşünüyorum. Evet, şöyle size santim olarak da vereyim. Son artırdığım yeri bulayım. Evet, bakın buraya en son çift batmışım. Şöyle yukarıya doğru 16,5 santim. Şöyle 16, hatta 17 de denilebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, yeterli. Evet, şöyle büzdüreceğiz ama içi dolu olacak. O yüzden deseni güzel duracak arkadaşlar. Şimdi bağcık kısmını yapacağız. Evet, 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığımı doladım. Sıradakine trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane trabzan. 2 3. Bir zincir, tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bu şekilde bağcık yuvalarımızı yapıyoruz. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum ikinciye. Ve yan yana 3 trabzan. 2 3, bir zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Trabzan sayıları da tam denk geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım, bakın buradaki zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle burada bir zincir, hemen buraya bakın. Bu gerideki yuvaya şöyle başına dolamadan batsam mı batmasam, batmayayım arkadaşlar. Hatta zincir bile şöyle batsak. Evet, çünkü şuraya kenar yapacağız. Ne yapalım? Şöyle bakın. Tekrar göstereceğim. Bir zincirden sonra buraya, hatta zincir çekmeyelim arkadaşlar. Evet, şöyle doladım. Bakın bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım. Şu tek seferle çekiyorum. Böyle yapalım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Evet, ortadan başlamış olduk. Tekrar göstermek istiyorum. Çok özür dilerim. Tığıma doladım. Buradaki bakın zincir çekmeden bu zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferle çektim. Çakma sık iğne yaptım. Şöyle. Sonra tığıma doladım. Buradaki yuvaya, zincir yuvasına artık kenar yapıyoruz. Bir tane trabzan. Trabzanın boyunu biraz uzun tutuyorum. Aynı yuvaya 6 tane trabzan yapalım. 2, bir dolayıp 2 defa da çektim. 3, 4, 5, 6.
6 tane yaptıktan sonra sıradaki zincir yuvasına bakın bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Kenarları böyle yapalım. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya yine 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, kenarını bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Son yuvama 6 tane trabzanı yaptıktan sonra ilk başladığım yuva tam da denk geldi, gördüğünüz gibi. Maşallah diyelim. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle burada biraz ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Evet, şöyle iç kısma sabitleyeceğim. İç tarafı alıyorum ipimin fazlasını, şöyle biraz yürütüp yukarıya çıkmasını istemiyorum. O yüzden burada bir zincir çekeceğim. Evet, biraz daha yürütüp fazlasını keselim. Şöyle. Evet, bu aşamayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi askısını yapalım ilk önce. Askısı içinde şöyle kenara alayım. Evet, bir tık ince uçlu tığ aldım arkadaşlar. 2 numara 1.75 milimlik ki biraz sert dursun. Evet, 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Çakma sık iğne yapacağım. Trabzan esner, o yüzden tığıma doladım. Geriye doğru 1 2 3. zincire giriyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Doladım. Sıradakine giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 oldu. 4 5 6. da şöyle saklayarak yapayım ipimin fazlasını. Evet, 6 tane çakma sık iğne yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk çakma sık iğneme çakma sık iğne yapıyorum. Her birine bir batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çevirdim. Tığıma doladım. Bakın, hemen ilk çakma sık iğneye batıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Ve yine 6 tane yapıyoruz. Bir zincir çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk çakma sık iğneme çakma sık iğne yapıyorum. Bu şekilde git gel yapacağız. Her birine bir batıyorum. Bir üst sıraya geçişte bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Ve yine ilk çakma sık iğneme sık iğne yapıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Evet, ne kadar olacak? Ben bir tanesini bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Santim olarak vereceğim. Şöyle 37 santim olmuş. Bakın, 37 santim. Yeterli. 4-5 yaş, 6 yaş için. Biraz daha uzun yapabilirsiniz 6 yaş için. Evet, aynısından 2 tane yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Şöyle ipimi de uzun bıraktım ki çantaya dikeyim.
Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, şimdi bağcığını yapalım arkadaşlar. Bağcığı için şöyle farklı bir teknik kullanacağım arkadaşlar. 2 tane ip alacağım. Biriyle öreceğim. Bir tanesini saracağım. Böyle daha kolay oluyor. Şöyle bakın, bu ipimle bir zincir çekiyorum. Birini ipimin içinden, birini dışındaki ipimi aldım. Ziyan olmasın diye. Diğer ipimi alıyorum bakın. Şöyle tığıma doladım. Bu şekilde çekiyorum. Sonra bakın şöyle arkaya doğru doluyorum. Zinciri bu şekilde çekeceğim. Şöyle. Doluyorum. Çekiyorum. Doluyorum. Çekiyorum bakın. Çok kolay oluyor. Biz sık iğne yaparak yapıyorduk ama böyle bunu Instagram'da görmüştüm sanırım. Böyle daha kolay oluyor. Biz hatırlarsanız şuraya sık iğne yaparak yapıyorduk. Genelde. Böyle bakın. Bu şekilde bağcığımızı yapalım. Evet, yeterli boyuta gelince size ne kadar ördüğümü göstereceğim. Bağcığımı da tamamladım arkadaşlar. 90 santim olana kadar ördüm. Ve kestim. Şöyle biraz daha kesiyorum. Onları da şöyle zincirin içine, bağcığın içine saklayalım fazlasını. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi sonra geçirelim. Evet, askı bölümlerini yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ipimi uzun bırakmıştım. Dikmek için iğneme geçirdim. Şöyle çantamı alıyorum. Bir üst sıraya geçiş çizgisi gördüğünüz gibi arkada. Burası sırtına gelsin istiyorum. O yüzden şöyle bakın bu şekilde tutuyorum. Şöyle burada bir üst sıraya geçiş zinciri var. Onun bir alt sırası bakın trabzan sırasının bakın en son trabzan sırasının bir alt sırası. Şöyle şunun üzerine dikelim. Şöyle zincirin burada geriye doğru 1 2 3 4 5. yani şuraya dikeceğim. Şöyle bakarsınız şöyle şu kadar aralık ya da 4.'ye dikelim arkadaşlar. Çok ayrık durmasın. Evet 5.'ye dikmek için şöyle tekrar sayıyorum. 1 2 3 4. Evet 4. Şu tarafa doğru gidecek. Şöyle şuradan başlayacağız o zaman. Bu şekilde dikelim. Şöyle şurası şöyle düzgün dursun. Kameradan da göremiyorum. Evet. İp kalın olunca. Evet buraya sabitleyelim arkadaşlar. İyice sabitleyelim. Şöyle olacak düz tarafı. Sonra bu alt kısmı da şöyle yine bir süre geçiş zincirimiz. 1 2 3 4 şöyle şuradan şöyle şu şekilde dikilecek. Şöyle içe doğru. Burada da bakın en son burada çift batmışım. Çift battığım yerin üzerine yani o trabzanın üzerine dikelim. Tabanın hemen üstüne bu şekilde buraya dikelim. Diğerini de şöyle göstereyim. Şunu aldım. Şöyle sayıyorum bakın. 1 2 3 4 şöyle şu şekilde buraya dikeceğiz. Yani arada 9 tane zincirle birlikte 9 tane trabzan olacak. Şöyle.
Bu alt kısımda yine en son artırma yaptığım sıra şurası, bakın. Onun üzerine şöyle yine buradan sayacağım. Geçiş zincirinin yanından 1, 2, 3, 4, 5.'ye şöyle şu şekilde dikeceğim. Evet, böyle dikelim. Ben de tamamlayıp döneceğim. Dikimini tamamladım. Şimdi bağcını geçirelim beraber. Şöyle 2 katlıyorum. Tam orta şekilde, bakın. Şurada. Şöyle. Evet. Şu tığ yardımıyla da olur. Çengelli iğne yardımıyla da olur. Nasıl rahat yaparsanız o şekilde bağcımızı geçirelim. Ben geçirip döneceğim. Evet, bağcığını geçirdim. İçinde doldurdum, gördüğünüz gibi. Şöyle çok hoş, çok tatlı bir çantamız oldu. Şimdi şapkalı kızın yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. O yüzden ben çantayı önce yaptım. Şapkalı kızımız da bu şekilde olacak. Şöyle yapıştıracağız ya da dikeceğiz. Ne yapacağız? İlk önce krem ipimle, kırık beyaz ipimle şapkasını yapacağım. Ayak ve kollarını yapacağım. Sonra renkli ipimle, hangi renkli yapacaksam, kırmızıyla yapmayı düşünüyorum, bordo kırmızıyla. Şapkanın etrafını böyle, elbisesini sırayla, sonra ayakkabısını yapacağız. Saçını da yapacağız arkadaşlar. Böyle olacak. Şöyle bunu kenara alalım. Evet, şapkasıyla başlayalım. Sihirli halka yapacağım. Sihirli halka için şöyle bakın, ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Oluşan halkayı sol elime alıyorum. Bir zincirle sıkıladım. Şöyle 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine 13 tane baştaki zincirle birlikte 13 tane trabzan yapalım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Evet, 13'e tamamlayalım. Şöyle arada çektirebilirsiniz. Evet, 13'e tamamladım. Şöyle ortadaki ipimi çektiriyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Şöyle ortadaki ipimizi çektirip iyice düğüm atalım arkadaşlar, açılma yapmasın. Şöyle kapattım. Evet, düğüm attım. Fazlasını kesiyorum. Tamamdır. Evet, şimdi aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapacağız. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Her birine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, şapka şeklini alması için her birine bir batıyorum. Evet, her birine bir battım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Bu sırada da her birine bir batıyorum. Şöyle sık iğnenin tepesine sık iğne. 3 sıra her birine bir batarak devam edeceğiz. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, ikinci sıranın sonundayım. İlk yaptığım sık iğne ya da zincir diyelim, tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, aynı yere sık iğne. Ve yine her birine bir batarak ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim, ilk yaptığım yine sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Hemen aynı yere bir sık iğne, bir sık iğne daha yapıyorum.
Bu sırada her birine 2 sık iğne yapacağız. Sıradakine geçtim 1, aynı yere 2. Sıradakine geçtim 1, aynı yere 2. Her birine 2 sık iğne yaparak ilerleyelim. 1, aynı yere 2. Evet, sıranın sonuna geldiğim şuraya da batacağım arkadaşlar, sorun olmaz. Şöyle kapatmak adına. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyorum. Bu sırada her birine bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Evet, her birine bir trabzan yaparak ilerleyelim. Bakın şeklini alıyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle son olarak şuradaki boşluğu doldurmak için buraya da bir trabzan yapabilirsiniz. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, şapkamızın beyaz kısmı, krem kısmı tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle fazlasını içe doğru saklayalım. Evet, tamamdır. Birinci parçamız hazır. Şimdi ellerini yapalım arkadaşlar. Şöyle 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincire sık iğne yapıyorum. Her birine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincir. Şöyle ipimi kesiyorum. Aynısından bir tane daha yapalım arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapalım. Şimdi ayağını yapalım. Ayağı içinde 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3. zincire batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Doladım. Sıradaki zincire giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Böyle çakma sık iğne yaparak ilerliyorum. 6 tane olacak sanırım. 3, 4 olmuş. 5 ve 6. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Evet, ayaktan da 2 tane olacak. Şimdi ayaktan 2 tane, elden de 2 tane yaptıktan sonra bu iple işimiz bitti arkadaşlar. Evet, şimdi bordo rengi ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ayağını alıyorum arkadaşlar. Ayağını aldım. Şöyle şu şekilde. Bakın burada dönerken 2 zincir çekip çakma sık iğne yapmıştık. Hatırlarsanız bu zincir ve çakma sık iğne arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle ipimde saklayacak şekilde buraya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ayak kabısını yapmış olduk. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle iç tarafta bakın. Aynı yuvaya giriyorum. Tersinden. Bu ilmeği tersine alıyorum. Burada şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şöyle. Bunlar arkada kalsın. Diğer ayağı da aynı şekilde yaparsınız. Şimdi şapkasının etrafını yapacağız.
Şöyle bir zincir çekiyorum. İlk önce şu kısmı yapalım arkadaşlar. Burada her bir yuvaya 2 sık iğne yaptığımız yer var. Gördüğünüz gibi. Şuradan bakın 2 battığım yuva. Oraya giriyorum. Bir zincir çekmiştim. İlmeğimi yukarıya alıyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. İlmeğimi bakın altta ipim. İlmeğimi aldığım bu ilmeğin içinden geçirdim. Bir sonraki yuvaya girdim. İlmeğimi aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Sıradaki yuvaya girdim. İlmeğimi aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle şapkanın etrafını gidiyorum. Çok sıkı tutmayalım, kasmasın. Bu şekilde. Sonuncu yuvama da girdim. Sonra ilmeğimi genişlettim. Şöyle çeviriyorum bakın. İlk yaptığım kaydırmanın içine giriyorum. Tığımla tersinden giriyorum. Gördüğünüz gibi bu ilmeğimi aldım. Alta çektim. Bu şekilde. Çektim. Burada bir zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet, şekli bu arkadaşlar. Şimdi etrafını yapacağız yine. Şöyle beyaz bir sıraya geçtiğim yerden başlayacağım. Bir zincir çektim. Hemen buradaki zincirin tepesine batarak aynı yerden başlıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir, iki zincir. Hatta kaydırma tekniğiyle batalım arkadaşlar. Dışımız çirkin durmasın. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir, iki zincir. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir, iki zincir. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Arada 2 zincir. Bu şekilde kenar yapıyoruz. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdiğim 2 zincir. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 2 zincir çektim. Şöyle ilk yaptığım yuva bakın burası. Şöyle tersinden oraya giriyorum. İlmeğimi alt kısma çekiyorum. Şöyle bir zincir. Birazcık ipim fazla bırakıp kesiyorum ki saklayayım. Şöyle ön taraftan görüntüsü bu şekilde. Bu şekilde sakladım arkadaşlar. Tamamdır. Evet, şuraya da bir fiyonk yapacağız. Şöyle dursun. Fiyonk için sihirli halka yapacağım. Şöyle parmağımın etrafına sarıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu yuvanın içine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Bu yuvaya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Hatta 2 zincir çekeyim. Sık iğne yaptım. Bir trabzan. 1, 2 zincir yuvaya başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir şöyle çektiriyorum. Ortadaki ipimi çektirip düğüm atacağım. Elime dolaşmasın. Tamamdır. Fazlasını kesiyorum. Şöyle. Evet. Fiyonkumu bunu ilmeğin içinden geçiriyorum. Düğüm atmak için. Şöyle. Arkadan şöyle sarıyorum arkadaşlar. Şöyle şeklini verip şöyle bir
Birkaç tur saracağım. 2. Evet, çok da güzel olmadı sanki. 3. 3 tur yeterli. Şöyle biraz ipimi uzun bırakıp keseceğim. İnce uçlu tığ yardımıyla şöyle ince uçlu tığımı aldım. Şöyle şuradan geçiriyorum. Şöyle şeklinde bakıyorum arkadaşlar. Şeklinde bozukluk varsa düzeltelim. Yok, gayet güzel oldu. Böyle arkadan bir zincir çekip sıkılayacağım. Tamamdır. Fazlasını kesiyorum. Evet, şuraya şöyle. Bu da hazır. Şimdi elbisesini yapalım. Elbisesi için zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hatta 11 çekelim. 11 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geri doğru 1 2 3, dördüncü zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan. Zincirle birlikte 8 tane olsun. 4 olmuş. 5 6 7 ve 8. Şöyle bir zincir fazla geldi. Şöyle katlayıp o şekilde batıyorum. Sorun olmaz. 1 2 3 zincir çevirdim. İlk trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. 3 sıra bu şekilde devam edelim. Evet, son olarak zincirimin tepesine trabzan. Yine 3 6 7 8 tane trabzan. 3 zincir çevirdim. İlk trabzan değil, ikinciye batıyorum. Üçüncü sıradayım. Son sıra. Her birine bir batarak ilerliyorum. Hızlı yapıyorum, eminim anladınız. Son olarak zincirime trabzan. Bir zincir çevirdim. Hemen ilk sık iğne, ilk trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. 3 sıradan sonra her birine 2 sık iğne yapıyorum. 1 2, sıradakine geçtim. 1 2, etek kısmını yapacağız, o yüzden sıradakine geçtim. 1, aynı yere 2, sıradakine 1, aynı yere 2, her birine 2 sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, sonra zincirime 1 ve 2, 1 2 3 zincir çevirdim. Evet, şurası boşluk çirkin mi durdu diye bakıyorum. Trabzan yapacağım arkadaşlar. Her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen şöyle. Evet, ilk trabzana batalım. Sorun olmaz. Her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bir zincir çekiyorum, çevirdim. İlk
Şöyle ilk trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Hemen aynı yere bakın bir trabzan yaptım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Kenar kıvrımını yapıyoruz. 2 zincir, tığıma doladım. Sık iğne yaptığım yere bir trabzan, bir trabzan atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Hemen sık iğne yaptığım yuvaya trabzan, bir trabzan atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Etek ucu bu şekilde olacak. 2 zincir, tekrar gösteriyorum. Aynı yere trabzan, bir trabzan atlıyorum, ikinciye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle sık iğne yaptıktan sonra bir zincir, ipimi kesiyorum. Şöyle içe doğru fazlasını saklayalım. Hatta yukarıya çıkmasın diye burada bir zincir çekebilirsiniz. Şöyle. Evet, elbisemiz de hazır. Saçını yapalım arkadaşlar. Saçını da siyah iple yapacağım. Göremezseniz arkadaşlar beni dinleyerek de yapabilirsiniz. Siyah kamerada görünmeyebilir. 16 tane zincir çekelim. Siyah ipimi aldım. 16 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Çakma sık iğne yapacağım. Şöyle 3. zincire giriyorum. İlmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tığıma doladım. Sıradaki zincire çakma sık iğne. Ayağında yaptığımız gibi batıyoruz. İlmeği alıp tek seferde çekiyoruz. Her birine bir çakma sık iğne yaparak zincirin sonuna kadar ilerleyelim. Şöyle hızlıca yapayım. Evet, son zincirime de çakma sık iğnemi yaptım. Bir zincir çevirdim. Bu etek ucunu yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Hemen bu ilk çakma sık iğneye bir sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Saçı dalgalı olsun. 2 oldu. Zincirle birlikte 3 diyelim. Bir çakma sık iğne atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere bir, 2 trabzan daha yaptım. Çakma sık iğne yaptım yere, sık iğne yaptığım yere. Sonra bir çakma sık iğne atladım. İkinciye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Sık iğneyi battığım yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir çakma sık iğne atladım. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle 3, 6, 7 tane böyle kıvrım diyelim. Kıvrım oldu. Şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ipimi kesiyorum. Evet, saçı da tamam. Ben silikon tabancasıyla yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle şundan göstereyim bakın. Nasıl yapıştırdığımı size anlatayım. Şöyle bakın, buradaki fiyonku şöyle şuraya yapıştırırsınız. Ya da dikersiniz arkadaşlar. Silikon tabancanız yoksa dikersiniz. Ama satış yapıyorsanız bir tane silikon tabancası alın derim. Bakın bu şekilde. Şöyle şuna şapkaya yapıştırırsınız ya da dikersiniz. Sonra şöyle bakın bu şekilde. Evet, ayaklarında şöyle bakın bu kısma silikon yapıştırıp şöyle alt kısma, bu üst kısma yapıştıracaksınız. Şöyle kolları da bu şekilde
yapıştırırsınız. Çok tatlı, çok güzel oldu. Böyle arkadaşlar, dilerseniz dikebilirsiniz, dilerseniz yapıştırırsınız, size kalmış. Böyle ben bunu tamamlayıp döneceğim. Evet, bunu da yapıştırdım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin oldular. Pembe de ayrı güzel oldu. Bordo kırmızı da ayrı güzel oldu. İç kısmında bu şekilde. Eğer ki böyle rahatsız oluyorsanız arkadaşlar, keçe kesip bu kısmı kapatabilirsiniz. Keçeyle yapıştırabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Keçeniz yoksa direkt şöyle şunu kenara alayım. Çantamı alıyorum. Şöyle bağcık kısmı tam ortalı duruyor karşımda. Şöyle nasıl gözünüze hoş geliyorsa o şekilde dikebilirsiniz ya da yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Ben yine silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. Evet, bunu da yapıştırıp döneceğim. Evet, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Böyle beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.